Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Virüs nedeniyle dünyada ayda, 200 milyarı aşkın kullanılan maske doğayı tehdit ediyor. Evrim Ağacı'nın Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf ise, kıyametin ayak sesleri gibi. Atık maskeler, denizlerin ve okyanusların diplerinden fotoğrafta gördüğünüz, makak maymunlarının yaşadığı alanlara kadar, her noktaya ulaşmış halde. Dünyada 50 milyondan fazla insana bulaşan virüs nedeniyle, ayda yaklaşık 200 milyar adet maske kullanılıyor. Bu maskeler kullanıldıktan sonra, çevreye atıldığı için başta okyanuslar olmak üzere, doğal yaşamı da etkilemeye başladı. Kullanılan maskeler insanların taşıdığı olası hastalıkları da, peşlerinde taşıyor ve hayvanlara bulaşmasına neden oluyor. Günümüzde dünya çapında her ay, 200 milyardan fazla maske kullanılmaktadır ve araştırmalara göre bu kullanılan maskeler, her geçen gün çevre kirliliğini yüksek oranda arttırmaya devam etmektedir. Kullanılıp hiçbir şey yokmuşçasına çevreye atılan maskelerin, tüm doğayı olumsuz etkilediğini gözlemlemeye başladık bile. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi, makak maymunları ve diğer birçok memeli türü, atık maskeleri yemektedirler. Yemeseler bile, plastiklerin sahip olduğu toksinleri emme özelliği sayesinde, maskeleri ağızlarına götürmeleri onları zehirlemeye yetmektedir ve günümüzde birçok deniz ve kara memelisi, sadece tek kullanımlık maskeler yüzünden, zehirlenip ölmektedir. Virüs salgını nedeniyle, tek kullanımlık maskelerin tüketimindeki artış, tarihte olmadığı kadar fazlalaşırken, doğaya verecekleri zarara karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü bu tür ürünlerin şimdilik geri dönüşümünün yapılabilmesinin, mümkün olmadığı belirtiliyor. Bireysel kullanımda ise, bu denli iyimser olunamıyor. Birçok ülkede maskelerin gelişigüzel atılmalarına dair, kararnameler çıkartılsa da bireylerin bu konuda, duyarlı olmaması halinde çevreye ve sağlığa verilen zarar, çok büyük olabilir. Tek kullanımlık maskelerin büyük oranda, plastik içerdiği biliniyor. Maskelerde kullanılan öncelikli madde olan polipropilen, aslında petrolden elde edilen bir yan ürün. Maskeler konusundaki en büyük endişe, uygun biçimde toplanmamaları halinde, doğaya verecekleri zarar. Zira maskelerin kendi başına doğaya karışmasının, ortalama 450 yıl alacağı tahmin ediliyor. Bu da tıpkı, yıllardır üzerinde çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılan, plastik ürünler gibi büyük bir ekolojik tehlike demek. Ayrıca gelişigüzel atılan maskelerin, kanalizasyon sularına karışmaları halinde, çok daha büyük bir kirliliğe neden olmaları söz konusu. Tek kullanımlık maskelerin, neden olacağı bir diğer tehlike ise, salgının yayılmasında, rol oynayabilecek olması. Bu nedenle de kullanılan maskelerin, sokağa atılmaması ve önce ayrı bir poşette, en az 24 saat bekletildikten sonra, normal çöpe atılmaları tavsiye ediliyor. Bu sayede hem sıradan bireylerin, hem de çöp toplamada çalışan bireylerin, sağlığı tehlikeye atılmamış olacak. Tek kullanımlık maskelere alternatif olarak, virüs bulaştıran tükürük parçacıklarının engellenmesinde, en az %80 oranında başarı sağlayan çok kullanımlı, dokuma maskeler gösteriliyor. Bu maskeler gerekli testler yapılarak, 5, 10 ve hatta 50 kez yıkanarak kullanılabilecek şekilde üretiliyor. Ancak dokuma maskelerin, kaynar su yerine çamaşır makinesinde, 80 derecede en az 30 dakika yıkanmaları gerekiyor. Ayrıca bu maskeler için, deterjan kullanmak yeterli ve, kesinlikle beyazlaştırıcı çamaşır suyu ile, yumuşatıcıların kullanılmaması da öneriliyor. Videomuzun sonuna geldik. Bu durumu önlemek sadece bizim elimizde, maskeleri sakın yere atmayın. Çevreyi, doğayı ve hayvanları düşünün. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar.